Birazdan sizlere anlatacağım ülkenin ilginç ritüelleri midenizi bulandırabilir veya sizleri rahatsız edebilir. Bu yüzden görsellerde bazı durumları örneklendiremeyeceğimiz için alakasız gelecektir. Ancak sizler durumu hayal edebilir ve ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Benim üzüldüğüm bir nokta var. Bu kadar akıllı bireyler sahip olup dünyayı dize getirebilecek potansiyel varken resmen kaderlerine boyun eğmiş ve kendilerine dayatılan her şeyi kabul etmiş bir toplum. Açıkçası aklım almıyor. Hindistan'da bir zamanlar normal kabul edilen ama çok vahşi ve iğrenç olan bazı ritüelleri bu videoda yer verdim. Her ne kadar zengin bir kültüre sahip olan Hindistan'ın hayran olunacak tarafları olsa da enteresan da bir yüzü var. Bu ülkenin yamyamlıktan bebek fırlatmaya dayanan tuhaf geleneklerine bir bakalım. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu halkın neredeyse Müslüman olmayan %90'ı şu an fakir oldukları için seviniyorlar ve zengin olanlara üzülerek bakıyorlar. Çünkü bir sonraki doğumlarında fakir ölenler zengin, zengin ölenler de fakir olacaklarına inanıyorlar. Ahanda da böylelikle gariban halkın sesi hiç çıkmıyor. Zenginler de keyiflerini sürmeye devam ediyor. Videoya başlamadan önce videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu konu hakkında fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kast sistemi ve Ganj nehirleriyle tanıdığımız Hindistan, zengin bir kültüre sahip, köklü ve oldukça ilginç bir ülkedir. Birinci olarak Garudan Tahakom adı verilen seremoniler ile dans ederek başlıyor ve sonrasında kuşlar kralı Garuda gibi giyiniyorlar. Kostümleri giyen katılımcılar sonrasında da kendilerini sırt derilerinden asıyorlar. Bu kutlamalardaki amaç şeytan Darika'yı öldüren Tanrıça Kali'ye hürmetlerini sunmak. Garuda kostümleri ise Tanrıça Kali'ye kurban edilen Garudo'yu temsil etmek için tercih ediliyor. Kafalar karışmış olabilir. Videonun devamında daha da şeyler var. İkinci olarak lanetli bir dönemde doğan kadınlar ilk evliliklerini muz ya da pipal ağacıyla yapmak zorundalar. Hindistan kültüründe astroloji önemli bir yer tutmakta. Bu bağlamda Mars döngüsünde doğan kadınların gelecekteki kocaları için lanetli olduklarına inanıyorlar. Bu yüzden de bu kadınlar önce ağaçlarla evlendiriliyorlar. Böylece lanetten kurtulduklarına inanıyorlar. Fakat ağaçlar evlenildikten sonra ne yazık ki kesiliyor. Sanki çok varmış gibi. Ayrıca evlenmek istemeyen çiftin evcil hayvanı veya Efendi Vishnu'nun heykeli de ağaçlara alternatif olarak kullanılabiliyorlar. Buradan da anlayacağınız kadınlar biraz daha ikinci planda değil de yani oldukça zor bir durumda, genelde lanetli olan kısım olarak geçiyor. Erkekler tabi burada ataerkil olarak birinci sırada. Üçüncü olarak Tıa Pusam adı verilen kutlamalarda katılımcılar bedenlerini iğneler ve sivri uçlu çubuklarla deliyorlar. Bu kutlamalar her yıl Ocak ve Şubat aylarında dolunay çıktığında yapılıyor ve amaç Efendi Marugan'a sağlık ve huzur bahşetmesi için dua etmek. Anlayacağınız burada bir sürü tanrı var ve bu tanrılara dönem dönem farklı ritüeller yaparak şükranlarını sunmaktalar. Festivalin amaçları çok barışçıl olsa da ritüeller epey acımasız. Katılımcılar dillerini, yanaklarını ve derilerini deliyor, sırt derilerine takılmış kancalarla at arabaları çekiyorlar ve daha nicesi. Bu ritüellerle insanların inançlarının güçlendiğine ve ruhen temizlendiklerine inanmaktalar. Dördüncü olarak Hindistan'daki Agori Sadush adı verilen toplum, hayal edebileceğiniz en rahatsız edici ritüellere sahip. Bu ritüeller yamyamlık, çıplaklık, ruh çağırma, idrar içme gibi can sıkıcı eylemleri barındırıyorlar. Sıhav Pudra adı verilen ayin ise en kötüsü. Bu ayinde Aghoriler ölmüş bir bedenin üzerinde meditasyon yapıyorlar. Daha sonra maalesef ki bu bedenin kafasını kesiyorlar ve kafatası da yiyecek saklamak için kullanıyorlar. Geri kalan insan etini tüketmek de ayinin tabi bir parçası. Bu ölmüş bedenleri öyle tabi öldürmüyorlar. Nehirlere atılmış bedenleri topluyorlar. Ayrıca yüzlerindeki boyalarda genelde yakılmış cesetlerin külleri. Alkol, uyuşturucu ve cesetlerle ilişkiye girmede toplulukta sıkça gözlemlenen alışkanlıklar.
Agoriler en pis şeylerde bile saflık gösterebilmek ve kendilerini tanrılara adamak için bunları yaptığına dair söylemdeler. Bu ritüellerin çoğu Ortodok Hinduizm'de yasaklı olan eylemler. Bunu da belirtelim. Sonra zaten neden etrafta bir ton hastalık var, nedenleri daha da bunlar. 5. olarak dul yakma veya sati ritüelleri de tuhaf mı yoksa korkunç mu karar veremediğimiz Hint geleneklerinden bir tanesi. Geleneğin doğduğu zamanlarda, yani çok eskiden, eşlerini kaybeden kadınlar kocaları yakılırken ateşe atılarak sadakatlerini veya cesaretlerini kanıtlıyorlardı ve kahraman olarak görülüyorlardı. Sonrasında bir nevi ceza ve cinayet haline gelen bu gelenek geçmişte bazı liderler tarafından durdurulmaya çalışılsa da başarılı olunamamıştı. Neyse ki yakın tarihte 18 yaşındaki genç bir kadının intihar etmeye zorlanmasından sonra sati ritüel resmi olarak yasaklandı. 6. Bani Festivali'nde 3 farklı kasabanın sakinleri uzun bambu sopalarıyla ölümüne dövüşüyorlar. Efendi Sihiva'nın şeytanı öldürmek için ölümcül bir çatışmaya girmesini onurlandırmak adına bu ritüel gerçekleştiriliyor. Gece başlayan dövüşler sabahın erken saatlerine kadar devam ediyor. Silahların baltalardan bambu sopalarına dönüşmesine rağmen katılımcılar her sene ciddi şekilde yaralanıyor. Bu yüzden festival sırasında tıbbi müdahaleye hazır ekipler ve polisler mutlaka konuşlandırılıyor. Nag Panchama adı verilen dini kutlamalarda Hintliler saygı duydukları 12 yılana adak adıyorlar. Aslında bu adaklar Efendi Sihiva adına yapılıyor çünkü onun yılanlarla arkadaş olduğunu ve onları korumakla görevlendirildiğine inanıyorlar. Festivalin gerçekleştirildiği Temmuz ve Ağustos aylarının ise yılanların göç dönemi olmasından dolayı büyük önem arz ediyor. Bu dönemde yılanlar orman ve taşradan yerleşim yerlerine doğru yolculuk ediyor ve birçok insan yılan ısırından dolayı hayatını kaybediyor. Bu kutlamalarda amaçlardan biri de yılanlara karşı koruma sağlayacağına inanılması. 8. Latmar Holi'ya kutlamak adına birbirlerine sopayla vurmak için yüzlerce insan küçük bir kasabaya akın ediyor. Önce erkekler geliyor ve sonradan kutlamalara katılan kadınlar ise erkekleri boyaya buluyorlar. Daha sonra kadınlar erkeklerin etrafında da dans ediyor ve geleneksel şarkıları seslendiriyorlar. Diğer gün kadınlar önce gidiyor ve erkekler onları boyamaya geldiklerinde kadınları ellerinde sopalarla beklerken buluyorlar. Erkekler kendilerini korumaya çalışırken kadınlar onları bu sopayla dövüyorlar ve festival tamamlanıyor. Efsaneye göre Efendi Krishan genç bir erkekken aşık olduğu kadın bu kasabada yaşıyormuş. Bir gün Holi arifesinde arkadaşlarıyla beraber bu kadını görmeye gitmiş. Ancak kadınlar onları görünce rahatsız olarak ellerindeki sopalarla gençleri kovalamaya başlamış. Bu ritüeller ise bu olaydan sonra doğmuş. 9. gelenek ise bazı Hindistanlı insanlar geleneksel olarak 2 yaşından küçük bebekleri 10 ila 15 metre yükseklikten aşağı atması. Kökenleri bilinmeyen bu gelenek inanışı ne olursa olsun her Hint tarafından yerine getiriliyordu. Yani yeni doğan bebeklerin ölüm oranının yüksek olduğu zamanlarda çaresiz ebeveynler tanrılarına yardım etmesi için bu geleneği yerine getiriyorlardı. Fakat günümüzde dini bir zorunluluk ve festival niteliği kazanmış durumda. Bu gelenek 2009 yılında Hindistan'da yasaklandı fakat kırsal bölgelerde halen rastlanabiliyor. 10. ise bana kalırsa en iğrençlerinden bir tanesi. Madhya Snana adı verilen ritüelde kast sisteminin en altında yer alan Dalitler diğerlerin yedikleri yemeğin artıklarında yuvarlanıyor. Bu artıkların üstüne yuvarlanmanın hastalıkları iyileştireceğine ve problemleri çözeceğine inanıyorlar. 2020 yılında bu geleneğin yasaklanması için protestolar düzenlendi fakat Dalitler bizzat kendileri geleneğin yasaklanmasını reddetti. Atalarının mirasını devam ettirmek istiyorlar ve böylelikle her bir bireye sayısız hastalık bulaşıyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu eminim beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.